Merhaba arkadaşlar. Bugün size ketenle nasıl kağıt yaparız? Bunun aşamalarını göstereceğim. Öncelikle ketenimizi göstereyim sizlere. Arkadaşlar ketenimiz bu şekilde. Daha kuruları bunlar biraz daha nemlendirilmiş ketenler. Bunları nalburlardan bulabilirsiniz. Keten istiyorum dediğinizde size bir bağ olacak şekilde vereceklerdir. Tabi bu ketenleri aldığımızda bu ketenler daha sert bir durumda ve bu ketenlerin yumuşaması gerekiyor kağıt olması için. En sonunda da hamur haline olması gerekiyor. Biz bu hamur haline getirmek için birkaç işlemden geçiriyoruz. Bu işlemleri de şimdi sırasıyla başlayalım. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi zaten ketenlerimiz su içerisinde bekliyor. Ben yine temsilen buraya bir parça keteni bırakıyorum. İyice emtiriyorum suyun içerisinde. Bu burada bir gece boyunca bekleyecek, şişecek. Bunlar daha da daha fazla beklenen ketenlerimiz. Ama hani bir gece bekletmeniz sizin işte evde veya atölyenizde ufak yapacağınız denemeler için yeterli olacaktır. O yüzden ben şimdi havuzuma bıraktım. Gördüğünüz gibi böyle bir sarı su çıkartacak, eğer burayı görüyorsanız. Gördüğünüz gibi sarı bir su. Bu artık kendi renklerini salmış oluyor keten. Bu şekilde arkadaşlar bir gece bekleyecek. Evet arkadaşlar, şu an elimde gördüğünüz gibi bir kaşağı var. Bu kaşağının kalın ve ince tarafları mevcut. İnce tarafıyla ketenimizi lif lif ayıracağız ki daha kolay parçalansın. Hamur haline getirirken daha kolay bu hamur haline gelsin. İlk aşamamızda zaten suda bekletmiştik bir gece. Yeterli miktarda gelip gelmediğini nasıl anlıyoruz? Kopardığımız zaman, çektiğimiz zaman işte en azından o eski sertliğini yitirmiş olması lazım. Bakın kopuyor, artık birbirinden ayrılıyor. Zaten ayrılmazsa kaşağı da yine zor çıkartır lifleri. Burada artık amacımız bu şişen, zayıflayan lifleri tekrar ayırıp ufak hale getirmek, hamura daha kolay ulaşmamızı sağlayacak. Şimdi kaşağıyla nasıl lifleri ayırıyorum ona bakalım. Evet, kaşığımı aldım. Bu şekilde çekiyorum. Gelenleri ayırıyorum arkadaşlar. Çok geldiği zaman ayırıyorum. Bakın artık böyle lif lif ayrılıyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar artık lif lif ayrıldığı için daha kolay parçalanacak, daha kolay hamur haline gelecek. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sudan çıkarttığımız ketenimizi lif lif kaşığıyla ayırdıktan sonra artık bu hale geliyor. Bu halden sonraki işlemimizde de bunları makasla veya bıçakla, ki makasla daha kolay olur, ufak parçalara böleceğiz ve artık kaynatma işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, çıkarttığımız, ayırdığımız lifleri kesiyoruz demiştik. İşte son kalan parçalarını da ben bu şekilde kesiyorum. Bakın ufak ufak, çok ufak parçalarla kesiyorum. Çünkü büyük olması kaynatma işleminde bunların kolay kolay hamur haline gelmesini engeller. O yüzden olabildiğince küçük parçalara ayırıyorum. En uğraştırıcı kısım belki bu diyebiliriz. Ufak ufak kesmek. Aldığınız bir ketenden yaklaşık aynı gramajda olduğunu düşünürsek 10 tane rahat rahat kağıt çıkartabilirsiniz. Bizim genelde kağıtlarımızın boyu 45'e 25 civarlarında oluyor. Yani bu boylarda 10 tane 12 tane kağıt çıkartma ihtimaliniz var. Çalışmak için yeterli bir miktardır zaten. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık bu hale geldiler. Şimdi bunların hepsini kaynatacağım.
Ve ondan sonra artık dövme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ham maddemiz olan ketemi suda bekletmiştik. Daha sonrasında liften ayrılsın diye kaşarıyla taradık. En sonunda ufak parçalar haline getirdik. Şimdi artık hamur haline gelmeden bir önceki aşama bunu kaynatacağız. Yumuşasın diye ki dövülmesi daha kolay olsun. Hamur haline daha kolay gelsin diye. Peki bu aşamayı da neler yapıyoruz ona bakalım. Şimdi ilk önce ham maddemi ben tabii ki kaynatacağım içine koyuyorum. Göz kararı koyuyorum burada zaten bu ham maddemi. Şimdi bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Kenara aldım o yüzden. Arkadaşlar burada içine katacağımız malzemelerimiz var. Bu çamaşır sodası. Şöyle göstereyim ben. Aktarlardan alıyoruz. Burada kireç ve kül çökeltisi var. Bunu nasıl hazırlıyoruz? Bir kovaya kireci ve külü dolduruyoruz. İçine de su katıyoruz. Karıştırdığımız zaman o kireç ve kül dibe çöküyor zaten. Üstte de bu kireç ve külden oluşan su kalıyor. Buna biz kireç ve kül çözeltisi diyoruz. Bunun üstünden aldığımız suyu da bunun içine katıyoruz. Bu neyi sağlıyor? Bu sert malzemenin yumuşamasını ve hamur haline gelmesini sağlıyor. Aynı şekilde çamaşır sodası da aynı şekilde. Bunların hepsinin bir arada olması bunun çok yumuşak hale gelmesini, dövüldükçe hamur haline gelmesini ve kağıt olmasını kolaylaştıran arkadaşlar bilgiler, ipuçları. Genelde bunlar bu yöntemde kullanılır. Tabii ki normal olarak da su da burada koyuyorum. İlk önce çökeltimizi koyuyorum. Yine bir parça çamaşır sodamı atıyorum içerisine. En sonunda da suyumu ekliyorum. Evet arkadaşlar, ekledim artık tüm malzemelerimi içerisine. Şimdi bunda belli bir miktar kaynatmamız gerekiyor. Hani burada en az 2-3 saat bir kaynatmak gerekiyor ki hamurlar artık iyice erimeye başlasın, daha kolay yumuşasın diye. Ki burada şöyle bir fark var. Şimdi bunu herkes farklı yerden satın alacak ve dolayısıyla üreten firmalar farklı olduğu için ketenin kalitesi buna göre değişebiliyor. Yani kimi 2 saatte kaynayabiliyorken, hamur haline rahat gelebiliyorken kimisi 5 saatte kaynarsa ancak yumuşar. O yüzden ben buna size tam süre veremiyorum. Bunu en azından ortalama vermek açısından 2-3 saat bir kaynatıp durumuna bakılması lazım. Yani kolay ayrılıyor mu birbirinden? Bu şekilde el testi yaparak yumuşaklığını kontrol etmek gerekiyor. Akabinde 1-2 saat daha pişirirsek, hani amatör olarak bu işi yaptığımızda bizim için yeterli olacak bir kağıt hamuruna erişmiş oluruz. Bu aşamadan sonra artık daha hamur haline gelsin diye de kağıt bu hamurumuzu döveceğiz iyice. Tam hamur haline gelecek. Ondan sonra artık kağıt yapmaya başlayacağız. Evet, artık kaynamaya bıraktım. Bu kaynadıkça zaten suyu azalacaktır. Su eklemeyi unutmayalım. Yani kuru kuru kalmasın, artık yanmaya başladık eden bir zamandan sonra. Suyla iyice haşlıyoruz. Ondan sonra dövme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar artık dövülmeye hazır ketenimiz bu hale geldi. Gördüğünüz gibi çektiğinde bile ufak ufak kopuyor. Şimdi bunu tokmağımızla beraber döverek bir yerde, zaten gördüğünüz gibi alan hep beyaz bizim dövdüğümüz yerler. Burada ketenlerimizi burada dövüyoruz. Gördüğünüz tokmağımızla olağan gücümüzle yaklaşık 1 saat gibi bir süre hamurumuzu döveceğiz. İyice inceltip artık kağıt yapacak hale getireceğiz.
Evet arkadaşlar, dövdükten sonraki haline gelen hamur bu şekilde oluyor. Daha sonra suyla karıştırdık. Artık havuza atıp kağıt yapma zamanı geldi. Şimdi buradan havuzun içerisinde de belli bir miktarda var ama ben yine atıyorum bir miktar. Attıktan sonra artık çırpacağız. Bir parça daha atayım. Şimdi elimle iyice çırpıp suyun üstüne gelmesini sağlıyoruz. Bakın suyun üstünden görünüyorsa parçalar. İyice elimle çırpıyorum ki dağılsınlar daha fazla her tarafa. Evet, şimdi kağıdımı almaya başlıyorum. Evet, bu şekilde artık kağıdımı almış olduğum saatten sonra kuruma işlemi başlayacak. Peki şimdi onu nasıl alacağız ona bakalım. Bir parça bez var elimde, kumaş. Onun üzerine örtüyorum. Şimdi üzerine bir tahta parçası koyup ters çevireceğim. Şöyle koyayım. Elimde bir de sünger var. Bu süngerle fazla suyunu alacağım. İçinde ne kadar su olursa o kadar kuvvetsiz olur. Yani kuvvetsiz olurdan kastım çabuk yırtılır. Bakın şimdi içine aldığım suyun bir miktarı. İşte alıp her seferinde buraya atacağım. Eğer hani pres olanlar veyahut da bir ağırlık altında bırakmak da olabilir. Bütün kağıtları çektikten sonra hepsini üstüne koyarsınız. En son presleyebilirsiniz. Bakın ne kadar çok su çıkıyor. Bütün yani olabildiğince gücümle suyu almam lazım. Ondan sonra arkadaşlar artık süzgecimi ayırıyorum kumaştan. Şimdi kağıdım burada hazır durumda. Bundan sonraki işlemi bunu kurutacağız. Kurutma tezgahını alalım, orada bakalım. Evet, artık kağıdımız hazır arkadaşlar. Kuruduktan sonra nasıl olduğunu da göstereceğiz. Evet arkadaşlar, aldığımız hali bu şekildeydi. Kağıdımızın kuruduktan sonra bu hale ulaştırdık. Keteni kullanarak siz de bu şekilde kağıt yapabilirsiniz. Eğer takıldığınız bir yer olursa yorum olarak yazın, cevaplandırırız. Kolay gelsin.